Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum. Tığım 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum hanımlar. Bugün yine model anlatımı yapmayacağım. Size modeli anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şöyle bu şahane modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım size hanımlar. Şöyle ilk sırasındayız modelimizin. Siz eğer bu modelimin kurulumu videosunu izlememişseniz hanımlar, açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oraya tıklayarak kurulumunu detaylı bir şekilde örmesini izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradaki iki fıstığın arasına sık iğne olarak sabitliyorum. Buraya şimdi kol altı için şimdi hazırlık yapacağız. Dönüşte trabzan yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum. Normalde bunlar 5 zincir. Ben buraya 3 zincir çekiyorum. Şöyle sık iğne. 1 2 3 zincir sık iğne. Buraya trabzan gelecek hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle 4 zincir bir ipimi dolayacağım. Burada şöyle zincirime batıp minik bir trabzan yapmak istiyorum. Buranın daha düzgün gelmesi için. Şimdi 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ve trabzanlarımızı örüyoruz. 1 2 3 4 zincirimle beraber 5 oldu. İpimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Bir trabzan. Zincirin içine giriyorum. Bir, iki tane trabzan. Sık iğnemin içine batıyorum. Bir trabzan. Zincirin içine batıyorum. Bir, iki trabzan. Sık iğnemin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Zincirimin içine battım. Bir, iki trabzan. Bir modelimizi kol altı yapacağız hanımlar. Sık iğnemize battık. Buradaki zincirin içine batıyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle ben buraya kol altı için, kol ağzı için trabzanlarımı devam ettireceğim hanımlar. Buraya da bunlar da o trabzanlar olacak. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum, sık iğne. İpimi doladım, yuvamın içine batıyorum ve trabzanlarımı, modelimi kuruyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirin altından giriyorum, sık iğne. Ve şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Burada herhangi işlemimiz kalmadı. Yakaya kadar örmeye devam edelim. Buraya gelince yaka kesimine beraber başlayacağız. Evet hanımlar, yaka kesimine geldik. Şimdi yakaya geldik. Burada yapmamız gereken 5 tane zincir çekip bu zincirin altından girmek. Şimdi sadece 1-2 zincir çekeyim. İpimi dolayıp bakın trabzana batıyorum. Yaka kesimine başlıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir, 3 zincir ve dönüyorum. Daha önce hiç kesim, bu modelin kesimini yapmadım hanımlar. Şimdi beraber yapacağız. Nasıl olacağını gerçekten ben de bilmiyorum. Nasıl olacağını beraber yapınca göreceğiz. Şimdi burada şu trabzan sırası. Onun için ne yapıyorum? İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden birinci trabzan değil, ikincinin tepesine batacağım. Şöyle bir trabzan. Bakın bu şekil. Bir zincir, bir trabzan. Burada zaten bu sıradayız ama bir tane boş bırakıyorum. 6 tane trabzan değil, şöyle 5 tane trabzan öreceğiz. Bir zincir, bir trabzan. Bakın 1 2 3 4 5 ve buradaki sık iğne, zincirin altından sık iğne.
1 2 3 4 5 zincir, zincirin altından giriyorum, sık iğne ipimi doluyorum, ilk trabzanın tepesine batıyorum, bir trabzan bir zincir. Bu şekilde atlama yapmıyoruz, sadece burada kesim olduğu için. Şimdi kol altına kadar örmeye devam edelim. Burada beraber dönüşümüzü sağlayacağız hanımlar. Evet hanımlar, kol altına geldik. Burada bir zincirimiz var, altından giriyoruz. Şöyle sık iğne 1 2 3 zincir, ipimi doluyorum, ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle ben trabzan olarak burayı devam ettirmek istiyorum. Siz isterseniz hiç trabzan örmeden şöyle normal bir şekilde devam edip sonra sonra kenar tık batısını yapabilirsiniz. İstediğiniz oyayla da süsleyebilirsiniz kenarı. 1 2 3 4 5 ve dönüyor. 1 2 3 zincir, geri dönüyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı hanımlar. Bu model bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Burada sadece gelip dönüşümüzü sağlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, buradaki zincirin altından geliyorum, sık iğne ipim 1 2 3 zincir çekiyorum, yuvanın içine giriyorum, fıstıkları yapıyorum, 2 3 4 5. Bu şekilde modelimizi örüyoruz. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edeyim hanımlar. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Bir iki tane fıstık ördüm. 1 2 3 zincir, ipimi doluyorum. Hemen yanındaki yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle kapatıyorum. Bakın hanımlar. Burada 1 2 3 4 5 tane fıstık var. 1 2 3 oldu. Buradakine batmıyorum. Bunu örmüyorum. Örünce artırmış olacağım. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Şöyle zincirle beraber 5 tane trabzanımız var. Onları ördük. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hatta 5 değil. Şöyle bakalım, 3 tane çekip buradakini boş bırakıyorum. Diğerini atlıyorum. Şöyle trabzan. Yaka kesimi yapıyoruz yanlar. Buradakini boş bıraktım buraya. 1 2 3 4 5 zincir, diğer modele geçiyorum. Burada da yine kesim yapmış olduk. 1 2 3 4 5 zincir ve modelimi örmeye devam ediyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Bu trabzanlarımızı örüp geri döneceğiz. Yakaya gelince dönelim. Yakaya gelip beraber kesime devam edelim. Evet hanımlar, şimdi geldim yine yakaya. 2 tane modelimiz var. Ördük. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum, sık iğne. Sadece bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve bu zinciri atlayıp kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bu şekilde bir modelimiz bitmiş oluyor hanımlar. Bir 2 3 zincir ve dönüyoruz. Şöyle trabzanlarımı ördüm. Bir zincir çekmeden buradaki zincirin altından giriyorum, zincir çekmedeyim. İpimi doluyorum. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan örüyorum onları. Bir zincir. 2 bir zincir.
Yine burada 5 tane trabzan, 4 değil. Bu modelden de kesim yapmaya başlıyoruz. Bakın burada yaptığımız işlemin aynısını burada uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirin altından geçtim. Şimdi bu şekilde bu sıramızı da devam edelim. Dönelim, yakaya gelelim. Bakın zaten burada herhangi bir işlemimiz yok. Dönüşümüzü sağlıyoruz. Gelelim beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle tam olan modelimi ördüm. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. İlk yuvanın içine girdim. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kapattım. 3 zincir diğer yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 zincir diğer yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet hanımlar, şimdi bakın şöyle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 tane fıstık yaptım. Buradaki yuvayı, bu yuvayı boş bırakıyorum hanımlar. Şöyle boş bırakıp ipimi doluyorum. Buradaki kenar trabzan tepesine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Burada yaptığımız uygulama aynısını burada devam ettiriyoruz hanımlar. İki modelin kesimi de aynı şekilde aynı hizada olacak. 1, 2, 3 zincir dönüyorum. Bu modeli zaten kestikten sonra kesimimiz bitmiş olacak. Çünkü zaten bir tane modelimiz kalmış oluyor. Toplamda 5 tane trabzanımız var zincirle beraber. Ördük hanımlar, şuraya bakıyoruz bakın. Burada 1, 2, 3 zincir. Bakın burayı boş bırakıyorum. Diğer yuvanın içine atıyorum. Burada da aynı işlemi yapmışız. Burayı boş. Sonuncu şu trabzanın içine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer modele geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve örüp geleceğim hanımlar. Zaten kesimimiz de bitmiş olacak. Beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle modelimi ördüm. Zaten bir modelimiz kaldı. 6 trabzan ördüm. Zincirin altından geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne. Buraya 1, 2, 3 zincir çekip kenar trabzanımı örüyorum. Kesimimi bitirmiş oldum hanımlar. Bundan sonra kesimimiz yok. İkinci modelimiz de bitmiş oldu. Şimdi düz bir şekilde bu modelimi tamamlayacağım. Kesim olmadan düz bir şekilde 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Şimdi ördükçe düz ördüğümüz zaman daha bir yakamız ortaya çıkmış oluyor. Kendini gösteriyor onlar. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan, bir zincir. Bu şekilde ilerliyorum. Modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Kamera arkasından modelimi bitireyim. Kesimimiz bitti. Ve geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi yakamız da çok güzel oldu. Şöyle bu iki modeli de şöyle kesim olmadan ördüm. Şöyle size anlatayım. Bu bizim sol önümüz o hanımlar. Şöyle son öndür. Önce biz şu trabzanları ördük, sonra modelimizi. İkinci yaptığımızda önce modelimizi öreceğiz. Sonra trabzanları öreceğiz. Şu kenar trabzanı sonra ördüğümüz zaman o da karşı taraf olmuş olacak. O da bu şekilde şöyle bir bu tarafta bir bu tarafta karşı karşıya gelmiş olacak hanımlar. Bakın, önce trabzanları kurduk. Şöyle anlatayım. Önce trabzanları kurduk, sonra modelimizi.
Bir sonraki diğer tarafı da önce modelimizi kuracağız. Zaten sayılarımız aynı olacağı için şu sayıları sayın. Aynı olacağı için önce modelimizi kuracağız. Sonra kalanı şöyle trabzanımızı yapacağız. Kenar trabzanı yapacağız. Bu şekilde ön ve sağ ön sol ön birbirinden ayrılmış olacak hanımlar. Sizin için daha kolay bir şekilde olmuş olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.